Sunucu 53'ten herkese selamlar. Bu videoda sınama kafesinin detaylarını anlatacağım. Nasıl daha yüksek hasar veririz? Bunu ileri seviyedeki oyuncular biliyordur ama yeni başlayan arkadaşlar için çok soran oluyor. Umarım vereceğim bilgiler işinize yarar. Şimdi sınama kafesi şöyle klan seviyesi var. Belli bir seviyeye geldiğinde açılıyor. Şöyle ittifaktan bölge binalarından gördüğünüz gibi sınama kafesini açabiliyoruz. Süresini ayarlayabiliyoruz veya direkt olarak başlatabiliyoruz da. Bunu yöneticiler yapıyor klanda. Sınama kafesinin amacı ne? Burada süre başlattığımızda ortada bir Kızıl Kasap isimli NPC çıkıyor. Buna saldırı yapıyoruz sürekli olarak. Bunu bireysel saldırı değil rally olarak yapıyoruz mecburen 5'er dakikalık ralliler şeklinde. Kafesin şöyle bir şey var, sınama koltuğu var 8 tane. Buraya klandaki en güçlü kişileri koyuyorsunuz ve Kızıl Cellat'a karşı %10 atak kazanıyor. Bu arkadaşların rallisine katılanlar da yine onlarla beraber fazla hasar vurmuş oluyor. Ama hani illaki zaten buradakilerin rallisine katılıyorsun, denk geliyor. Çok fazla sürekli bunlara yollayacağım diye vakit kaybetmeyin. Etkinlik başladığında nasıl yaptığımı ben de göstereceğim zaten. Seferberlik açarak yani rally açarak yapıyoruz bunu. Daha yüksek puan almak için tabii daha yakınlarda olan arkadaşların gönderdiği birlikler şöyle kafesten mesela işte Praetor'a şöyle geri hızlıca dönecek. Daha uzaktaki arkadaşlara daha uzun sürede dönecek. Yakın olmak önemli. Ve savaşırken askerleri yani rally açarken sürekli dağıtmak önemli. Tek bir yerde toplamayacağız. Yani kaç tane marşımız varsa eşit dağılım yaparak dağıtacağız. Zaten onu dediğim gibi etkinlik başladığında da anlatacağım. Şu an bekleme süresi yazıyor ama bu istersek başlatabileceğimiz süre. Ama biz şurada zamanlayıcı ayarladık. Bu zamanlayıcıya göre sunucu saatiyle 15.05'te başlayacak. Bunun tabi şöyle bir şey de var. Hasar ödülleri buradan görünüyor. Etkinlik şeyine girip buradan takip edebiliyorsunuz. Bir de şöyle üst tarafta bakın ittifak hasarı belli bir seviyeye ulaştığında herkese verdiği ödül var. Etkinliğe katılmayanlara dahil veriyor bu ödülü. Sezon 1 zamanlarında Gert parçası veriyor. Yine ittifak katkısı veriyor. Şu Gert, şu şampiyon. Bunun parçasını veriyor. Sezon ilerledikçe buradan da hassasiyet teçhizatı veriyor. Bununla ilgili şöyle bir şeyimiz var. Her etkinlikten sonra şöyle kafes geliştirme var. Buradan katkıda bulun deyip maksimum katkıyı yapıp işte tamamladığımızda daha fazla hasar veriyoruz. Şurada yazıyor seviye 5'e maksimum yaparsak herkes %25 fazla veriyor. Bu şurada bulduğunuz gelişmiş zincirleri de bu tutuklama görevlerini her yaptığımızda bize veriyor. Bunları da kafesi tamamladıktan sonra direkt geliştirirsek yine puanımızı arttırırız. Şimdilik görüşürüz. Etkinlik başladığında videoya devam. Evet, sınama kafesimiz başladı. Biraz videoyu ortadan çektim. Zaten çok bir şey fark etmiyor. 30 dakika süresi, 13 dakikası geçmiş. Şöyle kafes açıldıkça, şuradan şu an seferberliğim açık. 5 dakikalık ralliler açıyoruz. O sırada bizde şimdi üye sayımız da fazla. Asker sayımız da fazla olduğu için herkes ralli açıyor ve bir sirkülasyondan devam ediyoruz. Daha fazla hasar vurmak için işte şuradan akrebi avluya çıkarttım. Burada daha da fazla vurmak isteyenler şuradan bonusları da açabilir. Ben tavsiye etmem açıkçası ama hani %22 hiç açmayın da böyle şov yapmak isterseniz falan %11'i açabilirsiniz. Zaten hasar dediğim gibi etkileyen şeyler işte sınama koltuğunda güçlü kişilerin olması. Bu kafes geliştirmeyi sürekli maksimum yapmamız. Zaten etkinlik bittiği gibi direkt maksimuma dolduruyoruz. Şöyle bir şey var şimdi mesela sürekli ralliler sirkülasyon oluyor bakın sürelerine. Bizim ralli bittiğinde tekrar bir 5 dakika beklemeden hemen katılarak birbirimize sürekli hasar vuruyoruz. Zaten hasar şöyle. Şurada ittifak ödülünüzden ilk turda alıyoruz. 1 milyon çok az bir hasar istiyor. Hani buradaki ödüller de burada hasara çok takılan arkadaşlar var. Yani bir 10 kişi falan sordu. Yani şimdi değil mi 100 milyon vursan 200 vursan arada çok büyük bir fark olmuyor. Yani şunlar bir tane
Şu ekipman parçası, 2 de teçhizat fark ediyor. Zaten bu 2 günde bir olan etkinlik. Yani buna çok takılmayın derim ben. Ama maksimum hasarı yine asker sayımız dediğin gibi etkiler, gücümüz etkiler. İşte bu avlu vesaire. Marş sayımız da etkiler. Şimdi bakın hemen o bitti. Marş geri döndü keşif. Hemen kendi tekrardan daha kısa süreli birine gönderiyorsunuz. Zaten üstte oluyor. İşte 2 dakika var. Bu sırada tabii kendi rallimizi kaçırmıyoruz. Şurada bakın özelde yazan bu kendi rallimiz. Bunu kaçırmamaya çalışıyoruz. Sürekli açmamız gerekiyor. Hem kendimize hem klana puan kaybettirir. Tabii aceleyle sürekli bastığımız için oldu ki kaçtı. Bir içeride askerimiz kalmadı. O zaman da hemen hızlıca gidip işte buradan bir hemen asker basıp gelen askerlerle rally açabiliriz. Yani hem klanımız puan kaybetmesin diye. Bunları da kullanabilirsiniz. Hani bu zaten biz şu an ileri sezonda olduğumuz için tabii herkes etkinliği biliyor. Yeni başlayanlar daha çok soruyor bununla ilgili. Hani çok bir numarası olan bir etkinlik değil. Şimdi burada eğer yeni bir klan, üye düşük, asker sayısı düşükse, yani üye fazla asker sayısı düşükse bile, şimdi bizde herkes rally açıyor. Çünkü neden dediğim gibi sürekli sirkülasyon yapıyor, işte süreler birbirine takip ediyor. İşte bu rally bittiğinde diğerine katılıyor. Bir dakikada hemen saldırıyor, yani herkes aynı anda açmamış oluyor. Ama üye sayınız azsa, askeriniz azsa bizim gibi yapmak zorunda değilsiniz. İşte önce koltuktakiler açar. Daha sonra onun bir çevresindekiler açar. Daha sonra ikinci yakın olanlar. Hani yakın olanların açması önemli. Şimdi gidip de şuradaki adam açtı mı ralliyi? Gidecek, bu sefer askerler oraya kadar gidip gelme mesafesi oluyor. Marş süresi oluyor. Hepsi hasar kaybına yol açar. Şimdi bakın bir tane keşif dönüyor. Buraya yakın olmak önemli tabii. Şimdi 7 saniyede geri dönüyor mesela saldıranlar. Şuna katılmayacağım. Asker yetmez. Şimdi mesela 1 milyon 20 binlik yer var. Buna katılmıyorum. Boşu boşuna maç sıram gitmiyor. Şimdi kendi rallim de bitti. Hemen kendi rallimi de açıyorum. Buraya şimdi uzaksanız benim mesela 7 saniyede geri dönüyor. Adam işte şuradaki adam mesela diyelim ki 20-25 saniyede. Bu da yine hasar kaybına yol açar. Oradaki kişinin ralli açması da hasar kaybına yol açar. Şimdi dönen askerleri tekrar şu bakın zaten bizim alan böyle ama herkes sınama kafesinin etrafında daha çok puan almak için. Şimdi diğer gelen rallileri de şöyle eşit dağılım yapıyoruz sürekli. Evet, onaylayalım. Sürekli eşit dağılım yaparak marşlara bölüyoruz. Kendi rallimizi unutmuyoruz. Hani ekstra burayla ilgili pek bir böyle taktik teknik yok. Dediğim gibi bu anlattığım şeyleri uygularsanız zaten maksimum vurabileceğiniz hasarı vurursunuz. Şimdi birlikler yine döndü. O bizi kurtarmıyor. Şöyle katılalım. Hani gidip 1 milyon 30 olan kişiye ben 100 bin asker göndermeye çalışsam 20 bini gidecek. Rally kapasitesi belli. Marşım boşa gidecek. Askerler içeride kalacak. Hasardan düşecek. Hani bunun gibi ya bizim tabii klandaki çoğu kişi bunları biliyor da diğer dediğim gibi soran arkadaşlar yeni sunucularda veya yeni öğreniyorlar bunları. Bunlara dikkat ederseniz hani vurabileceğiniz maksimumu dediğim gibi vurursunuz. Yani şurada 100 milyon zaten vurmuşuz. Bu son 6 dakika kala falan herkesin ralli açması iyi oluyor. Neden? 5. dakika kaldıktan sonra ralli hiç açılmıyor. Çünkü ralli 5 dakika süresi zaten diye. Onda duyuru yapabilirsiniz. 6 dakika kala herkes açsın ralli diye. Ki dolar öyle olduğunda yüksek ihtimal. Şimdi ralli açıldığında buraya dediğim gibi düşük üyeli klanlarda ralli sürekli herkes açtı diyelim. Bir ralli boş kalırsa, dolmazsa mesela şu gibi ne oluyor? Ralli iptal oluyor. Bu tabii olmayacak. Neden? Bizim çünkü üstteki saldırılar tamamlanacak. Biz buna katılacağız. Biz şu an sirkülasyon için herkes açıyor. Asker sayımız yeterli diye. Ama eğer dolmazsa, az üyeniz var, askeriniz varsa o işte boşuna zaman kaybı oluyor. Yani sizin sınamadaki konumunuza göre yakınsanız açabilirsiniz. Koltuktaysanız zaten kesin açacaksınız. Ama uzaktaysanız diğerlerinin rallilerine katılın. Açmayın. Hem zaman kaybedersiniz. Askerler boşa bekler. Puanınız düşer.
Burada iki. Çok da ben normalde mesela şu an bırakırdım 100 milyonu vurduktan sonra gidip daha fazla vurayım diye uğraşmıyorum pek. Ödül puanlarının arasında da çok fark var zaten bu seviyeden sonra işte 100-200 milyon, 360 milyon gibi. Bu sınamayla ilgili başka ekstra bir taktik olmuyor. Doğru yerleşmek önemli. Doğru şekilde asker paylaştırmak. Şimdi ben bir de çok savaşta asker öldürüyorum. Şu an 740K var. Belki işte 1 milyon 200-300 rahat olurdu o kadar savaşmasam. İşte daha fazla vururdum. Ama dediğim gibi daha fazla vursam hani örnek veriyorum işte alabileceğim şey maksimum 2 tane fazla teçhizat, bir tane fazla bunlar hani çok önemsemenize gerek yok. Burada vurduğumuz hasarlar gözüküyor zaten raporları. Bu şekilde bir şey biterken de etkinlik biterken yine bir videoyu devam ettireceğim. Hemen etkinlik bittiği gibi kafesi geliştirip maksimumlayıp bir sonraki etkinliği beklemeye başlıyoruz. Evet, son 1 dakika 45 saniye var. Artık daha ralli açılmıyor son 5 dakikadan önce. Son kalanların saldırmasını bekliyoruz. Onlar da saldırdıktan sonra ödülleri alıp kafesi geliştirip videoyu sonlandıracağım. İşte burada son dediğim gibi 6 dakikaya ralliler ayarlanırsa güzel oluyor. Dönen birlikler saldırıyor. Tabi onu ayarlamak da zor oluyor. Benim de mesela 7. dakikada açtım. Hani 10 da fena değil de. Onu ayarlamak da biraz zor oluyor. İlk 30. dakikada ilk açanlar özellikle açması zor çünkü sürekli 5'er dakika ilerlediği için 3. 4. dakikaya denk geliyor son turu. Burada tabii üye sayısı da online sayısı da önemli. Şu an 21'e düşmüş. Tabii ralliler bittiği için çıkanlar da var. Son 40 saniye. Şuradan. Bu işte sadece hasar ödüllerini gösteriyor bizim. Dediğim gibi yeni sunucularda şurada ekstra her yüksek vurduğunuzda hasar ödüllerinin üstüne bir ödül daha oluyor. Onları da alabiliyorsunuz. Evet, bu son 2 turda saldırıyor. Şunun marşı yetişecek mi ona bakayım. Son saniye yetişiyor. İşte uzaktaki kişi marşı açmış olsa bile bazen süresi yetişmeyebiliyor marşın. Evet, son anda vurduk onunla da. Şöyle geliyoruz şuradan ödülleri alıyoruz. Direkt hem ittifak ödülü hem kişiseli veriyor. Şöyle kafes geliştirmeye basıp hepsini kullanıyoruz. Bak zaten herkes basıyor. Alıştı artık hemen. Şu an diğer arkadaşlar basıyor. Onları görüyorsunuz. Bir 2 dakika içinde burası maksimuma ulaşmış olur. Şöyle ödüllerden baktığımızda bunu aldık. Yani dediğim gibi şimdi ben 170 milyona yakın vurmuşum. Bir 50 daha vursam bunu alacaktım. 100 olduğunda dediğim gibi normalde bırakıyorum. Çok da uğraşmıyorum. Umarım herkes öğrenmiştir. Basit bir etkinlik zaten. 4-5 kere yaptığınızda siz de